Evet dostlar, Japonya seyahati devam ediyor. Şimdi Osaka Umeda bölgesinde Yodabashi'nin 7. katında bulunan buraların en büyük balık mağazalarından biri Bunbun'a geldik. Zaten Bunbun çok meşhurdur. Osaka'ya gelen bütün Türkler balıkla ilgileniyorsa Bunbun'a gelir, buradan alışveriş yapar. Şimdi bize bakacağız, aradığımız bazı şeyler burada var mı? Fuar öncesi böyle bazı şeyler sold out olmadan, yani ürünler stokta bitebiliyor. Fuar içinde çok fazla balıkçı geliyor buraya. Alışveriş işimizi fuardan önce bitirmek istiyoruz. Ve burası da efsanevi Bum Bum. Şimdi genel bir gösterdim. Sonra daha bölüm olarak size göstereceğim arkadaşlar. Bum Bum'un kendi tişörtleri falan da var. Çok güzel, dalıyorum ben şimdi. Şimdi Bum Bum turumuz, biraz alışveriş de yaptım. Gördüğünüz gibi böyle pazar arabanızı alıyorsunuz, market sepetinizi. Buzluklar var. Size uzun uzun bölüm bölüm çekmek istiyorum. Mesela işte Shimano'nun 17 litre buzluğu, tax free hariç 20.680, yani 5.000 lira civarı şu buzluğun fiyatı. Buradan kıyaslayın. Her balık markasının var arkadaşlar. Daiwa mesela 30 bin yen. 0.28 ile çarpıyorsunuz. Yani yaklaşık 4'e bölün. Fiyatlar o şekilde. Altın renkli 43 bin, yani 10 bin civarında fiyatı. Burada büyüyorlar. 35 litreler. Yine Shimano, Daiwa, Shimano. Mesela burada Shimano Limited 68 bin. Burada mesela Marukyu. Bunlar silikon çantalar. Yine Marukyu'nun, Daiwa'nın. Burada Shimano Fireblood serisi. Burada Nexus serisi. Şu çanta 5.000 lira mesela arkadaşlar. Bunlar şeyler, hem buzluk olarak kullanabildiğin hem malzeme koyabildiğin çantalar. Ya mesela şunu almak isterdim ama götürmek çok zor olur buradan. Onun için yine burada Limited, Tournament, Nexus, Limited hepsi var. Bu arada o götürmek isterim dediğim çantanın fiyatı 17 bin, yani 3 bin lira civarı, hiçbir şey değil yani. Bunu alıp içine malzeme koyup götüresim var. Çok güzel bir çanta. Biraz incelemek istedim onu ya. Bir bakayım. Aynen full silikon. Ama şey değil işte, hani katlanabilir silikon değil. Burada 2 tane kamış koyma yeri var. Burada çantası var. Süper bir şey. Hani bir nevi surfbox gibi arkadaşlar. Ama yani ezilerek götürülebilse kesin alırdım bunu. Ama çok sert. Ezemeyiz yani. Üzüldüm. Bunu hiçbir bavula sığdıramam. Burada Shimano'nun orijinal ve Gomexus gibi markaların makine kolları modifiye etmek için. Burada da dışarıda örnekler koymuşlar. Burada böyle değişik bir marka var, sahteler. Bunlar böyle el yapımı gibiler. Böyle kocaman sahteler var. Hani kullanıyorlar mı bilmiyorum ama bana böyle çok dekoratiflermiş gibi geldi. Muhtemelen Orkinas'ta falan kullanıyorlar. Bak çok acayip bir şeymiş bu. Ha, bu artık dekoratif yani. Anime serisi. Dipsiz kuyularda başladık. GA diye bir marka, Grace yazıyor. Burada sahteler var, silikonlar var. Burada Deeps diye bir markanın silikonları. Ucu bucağı yok arkadaşlar, bakın. Ve o kadar ufak farklar için çeşitler yapmışlar ki. Mesela yine burada Caron diye bir marka.
Yine Deeps'in böyle sanki istakoz benzeri şeyleri. Ya gerçekten o kadar bilmiyorum ki şu an hiçbirini. Bak mesela aynı Bibi. Bizim Bibi'nin aynısı bunlar. Hatta bak şunu bizim Bibi'lerin arasına koysak inanırım yani. Araya kaynar şu Bibi olarak. Burada mesela küçük kurt çeşitleri LRFC arkadaşlara. Yine burada Yamatodo. Bu dipsiz kuyu. Ben bildiklerime bakayım böyle Daiwa Maywa. Burada şu an başım ağrımaya başladı yani. O kadar çok bakacak şey var ki gözüm bir orada bir orada. Burada kutular. Kutulara bakacağım, özellikle kalamar zokaları için bir şey düşünüyorum. Şunlara bakın, böyle oyuncak gibiler. Bayağı çizgi film karakteri gibi. Şunlara bak. Çok tatlı. Bunlarla bir şey tutuyorlar yani. Ne tutuyorlarsa. Baksana, bayağı oyuncak anime karakterleri. Böyle genel olarak geziyorum arkadaşlar. İşte burada jiklerin arkasına takılabilecek kandırıcılar. Burada Siguar florokarbonlar. Made in Japan diye özellikle belirtiyorlar florokarbonlarda. Mesela bu 500 lira civarı, biraz daha ucuz. Florokarbon alınabilir, bir bakayım. Mesela burada hard ve bass demiş. Burada da mesela bass, sea bass, yani anladığım kadarıyla levrek için olmalı. 240 metre arkadaşlar. Çok iyi fiyatlar. 140 metre. Bunlardan alacağım. Burada geldik. Varivas'ın florokarbonları. Absolut serisi Shimano Mastiff. Onu ilk defa gördüm. Çok karizmatik kutusu. Bu Mastiff'ten de bir tane deneyebiliriz. Burada Duo'nun sahtelerinin bir standı var. Realis serisi galiba özellikle. Burada tatlı su serisi gibi görünüyor. Yani buradaki örnek balıkların hepsi de öyle. Tatlı su balıkları. Acayip çalışır şunlar turnada falan. 発売予定のアンドレンチ以外通常は、ST58 相当の太さの針が Arkadaşlar ucu bucağı yok. Yani mesela sadece silikonları detaylı detaylı hepsini çekmeye kalksam bir gün sürer. Onun için böyle daha böyle bildik markalara geliyorum. Burada mesela Berkeley, Powerbait serileri 700 yen, 4'e bölün yine 1000 yen. Mesela 250 lira şu. Yani ilgimi çok çeken şeyler değil ama sizin için meraklı birileri vardır diye çekiyorum. Evet, bizim bildiğimiz Daiwa'lar. Görüyorsunuz. Ve tuzlu falan böyle solüsyonların içinde olanları da var. Ve böcek şeklinde olanları, Movebait yazıyor mesela bunlarda.
Bunlar daha bizim bildiğimiz duck finlere benziyor. Ama farklı bir şey. Nedir bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var, onu fark ettim. Mesela atıyorum biraz balık türüne göre galiba tatlısı vesaireye göre de ayırmışlar. Mesela bu dayvalar burada, başka bir yerde başka dayvalar var. Sanırım öyle. Şu an çok ayırt edemiyorum ama burası sanki tatlısı daha ağırlıklı silikonlara bakınca. Evet, burada mesela kamış bölümünün sadece bir parçası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çakal, dayvalar. Ya bunlara tek tek giremeyeceğim, kusura bakmayın ama hani aklınıza gelebilen tüm Japon markalarının tüm modellerini düşünün arkadaşlar. Hepsi burada. Buraya girersem çıkamam arkadaşlar. Kaçıyorum o yüzden. Yine bakın, burası da sırf kamış. Artı bu tarafta kamış. İnanılmaz. Yani balık seven bir erkeğe ben size bir şey söyleyeyim. Burada böyle 10 milyon falan verin, harcar. Hepsini bitirir yani. Kapıya da bir tane tır çeker. Yani şuradaki her şeyi almak istiyorum. Hatta dükkan komple benim olsa olur yani. Bu arada burayla ilgili daha önce verdiğim bir bilgi ama tekrarlıyorum. Burada tax free var arkadaşlar. %10 tax free alıyorsunuz pasaportunuzla. Ama mesela bazı ürünlerde indirim oluyor. İndirim %20. Onu sadece Japon vatandaşlarına yapıyorlar. Eğer siz yabancıysanız o indirimi kaldırıyorlar. Tax free olarak sizden %10 düşüyorlar. Böyle saçımı falan da bağladım. Japon taklidi yaptım, yemediler arkadaşlar. Bazı ürünlerde Japon olmak avantaj, bazı ürünlerde yabancı olmak avantaj. Mağazalarda da değişiyor bu. Birkaç mağazaya bakmak daha iyi. Binlerce kamış var arkadaşlar ama surf kamış yok yani. Surf kamış sorduğunda böyle suratına bakıyorlar. Bulacağım inşallah. Evet, sonunda sörfe dair bir şeyler buldum arkadaşlar. Makinalar, dayvalar. Burada surf leader. Bunu anlayamadım ama. Değişik bir şey bu. Buna bakacağım. Ultegra'ya da benziyor. Modelini göremedim. Enteresan bir şeymiş. Burada değişik kollu bir tane Shimano var mesela. Evet arkadaşlar, bu mesela Surf Leader. Çok güzel bir makine, çok hafif fakat dragsız. And can I see? And bu da Fliegen. Bu da çok güzel, böyle yasak kafalara benziyor ama bu da dragsız. Hani tercihe göre, ben çok drag kullanmıyorum. Hani belki bu olabilir. Bunu sevdim. Bakacağım. Burada değişik bir model var, böyle çok heavy duty. Fiyatı da ucuz. Drag'lı Ultegra'ya benziyor. Bakalım, biraz daha gezelim ama şundan alabilirim. Belki bunun drag'lısını bulurum. Okay, thank you. Şimdi bu Namba'daki Bunbun'dan biraz hızlı ayrılacağım. Çünkü esas aradığım giysilerin bir kısmı başka bir mağazadaymış. Bir arkadaşımla buluşup oraya gideceğiz. Burada şapkalardan örnekler, tabii bir sürü gözlükler, eldivenler. Biraz hızlı geçiyorum. Yelekler. Yine burada eldivenler. Şu beğendiğim bir Shimano giysi arkadaşlar. Bundan gidip diğer mağazada bakacağım. Burada benim bedenimi bulamadık. Burada mazumeler var. Bir tane mazume kendime aldım. Kışlık. Onları artık üstümde görürsünüz. Çekemedim.
Şimdi burada fazla oyalanmadan öbür Bumbun'a gideceğiz. Orada daha çok alışveriş yapacağım. Bir 20 dakika civarı bir taksiyle gitmemiz gerekiyor. Kapanmadan. Bir de burada şimdi balıkçılık fuarı var. Bir sürü yabancı da gelmiş, Türk de var. Balık marketlerindeki stoklar çok çabuk bitiyor. Onun için biraz böyle koşturup nerede ne bulursak alıyoruz. Burada yine botlar var. Bakın mesela şöyle balıkçı ayakkabıları var. Daiwa, Shimano, Daiwa. Bunlara da bakacağım. Şu Fireblot'lar çok hoşuma gitti. Altları keçe. Mazume'nin botları. Şunlar acayip güzeller. Bakın altları keçe ve değişebiliyor. Ne Daiwa. Bu da çok güzelmiş. Burada Limited Pro. Daiwa. Şu mesela direkt altı çivili. Müthiş. Evet dostlar, az önce aradıklarımı bulamadım. Böyle devasa 3 katlı bir balık mağazasına geldim. Fishing Ichiban. Kendi otoparkı var. Az önce gezdiğimin 3 katı bir yer burası. Şimdi orada bulamadıklarımı burada bulacağım. Buradan geliyoruz. Kendi otoparkından. Buradan giriyoruz. Ve burada Türk Türk'ü bulur hesabı. Oğuz, ne haber? Abi, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim. Şimdi konuşacağız. Oğuz'la birlikte geldik buraya. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, asansörle çıktığınız bir balık mağazası. Şu an birinci kata gidiyoruz. Devam edecek. Arkadaşlar sadece şapka kısmını gösteriyorum size. Evet dostum. Burada hadi. Markıyor. Şunu kesin almalıyım. Biz buraya yönlen. Kıyafet almak Bu zaten bende vardı. Bu yenisi. Çok güzel. Evet, şimdi Mazume'nin bir kıyafetini deneyeceğim. Alacağım büyük ihtimalle. Çok güzel. Arkadaşlar bu tarz şeyleri denerken Oğuz'un da tavsiyesi böyle pantolon üzerine deniyoruz. Çünkü biz genelde bunun içine içlik de giyiyoruz. Size bilgi olsun diye bunu çekiyorum. Bakın bu aldığım şey 3X large. Ben normalde Türkiye'de large giyen bir adamım. Geldiğinizde aklınızda olsun ya da Japon iç pazarı ürünü alırken 3X large gördüğünüz gibi beli bana tam oluyor. Pantolon üstünden boyu da. Şimdi üstünü deneyelim. Ki bunu tişörtün üstüne giyiyorum şu an. Gördüğünüz gibi. gayet güzel oldu. Tamamdır. Şimdi kendime Shimano'nun waterproof bu ayakkabısını alıyorum arkadaşlar. Bir rengi daha var. Numara bakıyoruz. Şu rengi de var. Hangisinin numarası varsa çok güzel bir ayakkabı. Bunun fiyatı yaklaşık 5.000 lira. Dolanmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bunlar mesela Daiwa'nın Gore-Tex alt üst takımı 10 küsür bin lira. Burada yine mesela Gloat 110. Gore-Tex'ler çok pahalı. Gore-Tex geçen sefer almıştım. Bu sefer çok girmeyeceğim. Burada müthiş bir Shimano yağmurluk var.
Hani böyle kurşun geçirmez denecek yağmurluk yani. Buna da bir bakayım. Şimdi eldivenlere bakıyoruz arkadaşlar. Ya bir tane dostum var. Ona eldiven alacağım demiştim. Daiwa eldiven, böyle levrekçi eldiveni neyimiz var? Bunlar kalın. Daha çok şunlar, şu olabilir bak. Değil mi? Ha, ince olarak evet abi, olabilir. Güzel bu. Ama bunun bedenlerine Kronomet bakmak var. lazım. İçi deri. O çok deri. Evet. Biz bunlara bir bakalım. Bunları levrek ustasına alıyorum arkadaşlar, haberi olsun. Evet, eldivenler. Bu eldivende levrek ustasına. Almazsam ben giyerim, haberin olsun. Bir tane vardı, ilk saç kendime alamadım. Makine bölümündeyiz. Çıkrıklar, makine kolları, müthiş makine kolları var. Çok önemli Japonya'da o makine kolları. Evet. Çok önemli. Hatta bir skala, yani birbirleri arasında bir yarış halinde Ha, makine kollarında özellikle. tabi. Araba modifiyesi gibi değil mi? Evet, Tayuber'de özellikle. Tokyo Drift. Şu şeylere bakmak istiyorum da Shimano'nun Surf Leader'ları. Aa bak işte Surtate HD değil mi bunlar? Hı. Wow. Bunlar 21 model. Şimdi fuarda 26. Ha bu 21 mi? Evet. Ben yeni modeli sandım bunu. Yok, 21 yanında yazıyor. Bak 24'ü var. 25'i yok mu bunların? Gelmemiş mi daha? Getirmemişler, fuardan sonra gelecek diye söylediler. Aa, alamayacağız o Fuarda zaman tanıtımı onları. yapacaklar. Yo, fuardan sonraki gün mağazalara satışa çıkar. Şu an zaten eski ürünlerde o yüzden ciddi indirimler var. O zaman bir şey soralım. %10'da fuar indirimi gibi bir indirim var. Aa evet değil mi? Bir şeyleri var. Özellikle yarından sonra daha da fazla indirim olacağını söylediler. This one. What's this one? Fiyatlar çok komik. Bu değişik bir şey yalnız. Baksana, Spinjoy, Shimano. Kafaya bak. Kalamasız. Bu da enteresanmış. Kollar falan heavy duty, baksana, böyle kalın. Kalamasız. Kalamasız onlar. İlginç bir makine. Kol bullseye gibi. Yani bullseye kolu gibi kalın. Muhtemelen kuvvetli. Ama enteresan bir makine. No. 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 Surf Leader no. No. Arigato. Diğer mağazada vardı. Olmazsa ben sonra oraya uğrar alırım. Ha bak, bu markanın kamış kollarının, makine kollarının çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ama bunları sörfe takabiliyor muyuz? Ha şurada var. Oo, ciddi para yalnız. Evet. Abi çok inanılmaz bir marka. Aa, o paraya makine var Japonya'da be. Statü onlar için bu makinenin kolu yani. Şundan falan. O bizim Tayuber makineleri için. Oo. Ben o paraya Saltiga aldım. Yok, hiç o bize gelmez. Burada şey çok değişiyor. Öbür taraftaki mağaza daha küçüktü ama Surf Leader vardı. Bura daha büyük ama Surf Leader yok. Orada Bölgeyle kıyafetler alakalı. yoktu. Burada kıyafetler var. Bölgeyle alakalı. Şey çok mümkün değil yani. Bir mağazaya gireyim, her şeyi bitireyim, yapamıyorsun. Yani uzun kalırsan senin için diğer mağazalardan stokları getiriyorlar. Bu konuda yardımları inanılmaz. Kuvvetli ve hızlı. Yeni kıyafeti bir gün sonra getirdiler. Biliyorsun seninle zaten sürekli istişare Evet. halindeydik. Ya şeyi bilmiyorum. Surf makine yoksa kamış da yoktur bence ama soralım mı? Sorabiliriz. Genelde surf kamış sorunca böyle uzaylı gibi bakıyorlar. Arkadaşlar bu mağazada ip bölümü daha güzel. Böyle Shimano Hard Bull'larla başlıyor. Gosen zaten benim genelde kullandığım ip. Mesela bakın, bu Gosen'in 2,5'luk ipi 300 metre 1000 lira. YGK'lar çok iyi ipler. Bunların da 300 metreleri biraz daha pahalı Gosen'den. Ama tabii çeşidine göre de değişiyor arkadaşlar. Mesela şu Jigman Buradan daha... devam et, böyle gel.
Görsünler. Yani Daiwa Saltigalar YGK'dan ucuz mesela. 400 metre bunlar. Bunlar da 1000 lira civarı. Burada mesela YGK'nın başka bir ipi var. Başka bir seri bu mesela. 200 metresi 2000 lira. Bu daha pahalı. Senin aldığın bundan mı acaba Oğuz? Hangisi abi? Yok abi. 16 bin lira falan Ha, bunlar evet, YGK. bunlar 100 metrelik bobinler. Bunlar birleşik. Hı. Bunlar birleşik bobinler. Mesela benim makinelere bazısına 400, bazısına 600 metre sarıldı. Ha. O yüzden fiyat tuttu ama yani bana şöyle söyledi. Tabii belli bir samimiyet kurduğumuz için şu an dedi Japon ustalar bu markadan başka bir şey makine sarmıyor. En çok Japon iç pazarına bunu Ama satıyoruz tekne dediler. için. Evet, Slovjik ve Tayuruber için bana bunu önerdiler. Ben de bunu aldım. Surf casting bambaşka. Ben onun için bilemiyorum da. Buradan shock leader'lar var ama surf casting shock leader'ı göremedim. Bunlar tekne ve spin shock leader'ları. Burada da devam ediyor mono. 0.8 PE ipin 8,5 kilogram şekeri var. Oo. Yani bizim Türkiye'de mesela 1.2 PE iplerle levrekçilik yapan arkadaşlar bu şeker değerindeki iplerle levrekçilik yapıyor. Bunu 0.8 ile veriyor bu adamlar. Yani kuvvetli olduğum için bunu bana önermişler. Acaba surf'te de çalışır mı diyeceğim ama. Kayganlık çok iyi. Sessiz olduğunu söylüyorlar aşağı inişlerde. Yani Slovjik'le Tayuruber'le Surf'le ne farkı olabilir? Çok emin değilim tabii de. Surf'te şöyle bir şey olabilir. Rüzgarlı havada savrulma yapabilir belki. Yok Bilmiyorum, ya o çok da. hani emin değilim. Surf. Burada şeyler de var. Mesela bak 300 Saltigalar var. Evet. Ama bu 8 8 örgü. 8 Evet, örgü. Ha 12 Bu örgü yok. zaten Durasensor modeli. Bunun eksini çok tutuyorlar Daiwa'nın. Şu. Yok Durasensor değil. Direkt Saltiga X diye geçen bir Şunlar model var. 12 olanlar. Evet. Durasensor Ama yani X. Durasensör'ün artık iyi olduğunu söylüyorlar. En son bunu ürettiler. Bak Shimano Oshea bu da 300 metresi 16.000. Ha iplerde olay çok karışık ya. Yani şu mesela YGK'nın Made in Japan Hı hı. fiyatları da Bak makul. mesela bu ip 300 metre 5000 yen. Bu ipin 100 metresi 5000 yen. Oo. Arada o kadar ciddi bir fiyat farkı var. Abi mırmır tutacağız hepi topu ya. Boş ver ya. Hiç gerek yok o kadarına. Shimano, bak Shimano Grapper var mesela. Bu da daha ekonomik. Pitbull falan var, Hardbull var. Ya yine dediğim gibi ben mesela Gosen'den çok memnunum. Aynısını kullanıyorum. Zaten Bir de mesela benim kullandığım da Gosen Jigging aslında. Hı hı. Ama surf'te kullanıyorum. Bir problem yok yani. Fiyatı da 1000 lira. burada skala çok geniş. Biz standart Bir tek şey gördüm. Varivas'ın yeni bir 9X'i çıkmış. çarpı 10'u var. Ha 9 yeni çıkmış galiba. O enteresandı. Burada göremedim onu. Burada var. Burada. Ha evet bu. Bu 10 çarpı 10 yeni olan. Varivas Avani modeli. Ama esas şu galiba yenisi. Şu da mesela çok meşhur bir Avani iptir. Viking. Şu an yani Stafford'ları bunları kullanıyor. Hemen bunları bir inceliyoruz. Şöyle. Varivas'ın ipinden aldım arkadaşlar. Bu Türkiye'de çok pahalı. Hatta bulamıyorsun Türkiye'de bunu. 1.2 aldım sağlam olsun. Ben bu standta gördüğün her şeyden aldım işte. Şu çantalar falan da ilgimi çekiyor aslında da. Makine çantası gibi. Yani Abi burada sonu yok. Bak şimdi 2026 dergiler gelmiş. Her markanın dergileri var. Mesela Gamakatsu'nun ürünleri. Ben Daiwa ile Shimano'nun dergilerini aldım. Daha doğrusu hediye ettiler zaten. ha bunları normalde parayla mı Parayla. satıyorlar? Tamam. Ama çok komik rakamlar. 220 yani 50-60 Baksana. liraya dergi. Gamakatsu'nun kıyafetlerine. Onu en son artık yanımda taşımayayım. Şuraya kabaca bir daha bir bakıyorum arkadaşlar. Derinliğini göstereyim size mağazanın. Hepsini gezemedik. Başka işimiz vardı. Bakın burada çeşitli yemler var donmuş. Burada canlı yemler var. Kurt, böcek, solucanların birkaç çeşidi. Burada balık canlı yemleri var. Burada teke.
Burada yine donmuş çüçün benzeri şeyler var. Burada sardalya gibi balıkların donmuşları var yem olarak. Yine dipsiz kuyu dolaşıyoruz. Bakıyoruz. Çok güzelmiş şu şapka. Sadece güneşlik. Tushimusha markası. Burada mesela çok fazla ürünü var Tushimusha'nın. Bizim hiç bilmediğimiz bir marka. Yine surf casting'e dair hiçbir şey bulamadık. Böyle hızlı hızlı geziyorum. Bizim başımız dönüyor. Sizin de dönsün istiyorum. Evet, kalamar zokaları. Yuzuri. Kalamar zokalarına mı girdin? Ha, sen tekne için bakıyordun. Buraya da biraz bakıyorum. Sonra devam. Arkadaşlar, kalamar konusunda burada çok yeni dönem popüler olan bir marka var. Crazy Ocean. Kafalar tungstenmiş. Böyle bir şeyler. Bundan aldım. Getiriyorum, deneyeceğiz. Bakalım. Şöyle kutudalar. Yani orada iş yapar mı yapmaz mı bakacağız. Güzel sahteler. Şu renginden de hatta biraz ağır ama alıyorum. Bakalım. Şimdi buradaki alışverişimizi bitirdik. Kasada ödeme yapıyorum. İşte ipler, gripler, zokalar, giysiler. Oğuz da burada dayanamadı. O da bir şeyler aldı. O güya buraya benim alışverişim bitti diye gelmişti. Gerçekten öyle geldi. Bitmiş alışverişle. Kaçalım. Biraz bir yer oldu. Kredi kartlarının limiti dolacak. Kaçalım. Şunlarla bu mağazayı kapatıyoruz arkadaşlar. Pasaportla tax free'mizi alacağız. Bu mağazaya veda ediyoruz. Dediğim gibi genel olarak şunu fark ettik. Hani bir mağaza çok büyük oluyor ama orada bulamadığınız bir şeyi daha küçük bir mağazada bulabiliyorsunuz. Mesela surf casting makineler öbüründe vardı. Burada daha büyük diye buraya bıraktım. Burada yoktu. Onun için böyle kaç mağaza gezmek lazım aslında. Böyle spesifik bir şey arıyorsanız. Yine güzel şeyler aldık. Devam edecek.